Selam herkese, Carusfix'tesiniz. Bugün 2012 Ford Transit Connect'in Z-Rot diğer adıyla denge rotu değişim işlemini yapacağız. Oldukça basit bir işlem. Detaylı anlatımda size kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Dilerseniz Z-Rot hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Z-Rot diğer adıyla denge rotu, sürüş konforunu sağlamak için tekerleğin aşağı yukarı hareketini denge çubuğu vasıtasıyla diğer tekerlere ileten süspansiyon sisteminin bir bağlantı elemanıdır. Bu bağlantı sayesinde virajlarda aracın direksiyon hakimiyeti artar, kayması, savrulması ve sağa sola yatması engellenir. Edindiğimiz bilgileri aklımızın bir köşesine koyduktan sonra değişim işlemine başlayabiliriz. Tabii ki safety is first. Güvenlik her şeyden önce gelir. Aracımızı kaldıracağımız için yere basan tekerleri hareket etmemesi için takozlarla destekliyoruz. Bunun yanı sıra aracınızın el freni kalkık ve viteste olduğundan da emin olun. Şimdi tekerimizi sökebiliriz. Tekeri yerden kesmeden somuların sıkılığını gevşetmek daha kolay olacaktır. Bu yüzden henüz kalkmadan bu işlemi yapıyoruz. Somunlar gevşedikten sonra krikoyu kaldırıp tekeri sökmek için yerden kesiyoruz. Yine güvenlik açısından boşta kalan diğer krikonuzu destek olarak şaseye dayayabiliriz. Ancak asıl krikodan yük almıyoruz. Sadece değdiğinden emin olup bırakıyoruz. Somunlarımızı tamamen saplamalardan ayırdıktan sonra tekerimizi alabiliriz. Bazı araçlarda teker bu kadar kolay diskten ayrılmıyor. Öyle durumlarda lastik kısmına doğru ölçülerde vurarak titreşimle ayrılmalarını sağlayabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi daha, boşa çıkan tekerinizi şasinizin altına yerleştirmek olası düşmelerde yere çarpmayı engeller. Bu yüzden her zaman tekerinizi çalışma alanınıza en yakın şasi ayağına bırakmanızı öneriyorum. Şimdi de Z rotumuzu yakından görelim. Görüldüğü gibi dikey konumda, biri denge çubuğuna, diğeri de süspansiyona bağlı 2 adet somun var üzerinde. Bu tarz parçalar dışarıda olduğu için erozyona maruz kalıyor. Paslanma sebebiyle sıkışma yapması gayet normal. Bu sebeple işleme başlamadan önce varsa pas sökücü sıkıp işlemi daha kolay hale getirebiliriz. Şimdi ise cırcırımıza uzun kolu takıp 17 lokmayla söküm işlemine geçiyoruz. Çok zorlamadan açıldı. Sırada alt taraftaki somunumuz var. Üstteki bize bakarken bu tersi yönde karşımıza dönük bir şekilde. Dar alan sebebiyle kol takmadan somunumuzu gevşetiyoruz. Eğer çok çevirmenize rağmen sökülmüyorsa bu şekilde saplamayı sabitleyip anahtar yardımıyla söküme devam edebilirsiniz. Şimdi çıkarmaya çalışıyoruz ancak herhangi bir hareket yok. Çekiç yardımıyla ufak darbeler vurarak titreşim veriyoruz. Bu rotu tekrar kullanmayacaksınız ancak bu tarz tekrar kullanacağınız ekipmanlarda saplamaya direkt vurmak dişleri bozacağından çıkarmış olduğunuz somunu saplamayla aynı hizaya getirip vurduğunuzda bu ihtimali ortadan kaldırmış olursunuz. Biraz inatçı çıktı, bu yüzden biraz daha pas sökücü ve harekete ihtiyacımız var. Pas sökücü sıkılı şekilde bekledikten sonra elimizle çekiyoruz ve işte bu kadar. Şimdi yeni denge çubuğumuzla karşılaştıralım ve aradaki farkları görelim. Conta kalınlığımız incelmiş ve saplamamız kolay bir şekilde hareket ediyor. Bu da deformasyon seviyesini göstermiş oluyor. Şimdi yeni çubuğumuzu yerleştirebiliriz. Z-Rot denge koluna denk gelmeyebilir. Bu durumlarda salıncak altına kriko ile süspansiyon sıkıştırılıp yeterli seviyeye kaldırılabilir. Somunu sıkmadan önce fren hidrolik borumuzun desteğini de yerine geçirmeyi unutmuyoruz. Şimdi sıkmaya başlayabiliriz. Sıkarken aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Cırcır kolunuz uzun pozisyondayken uyguladığınız güç çok fazla olur. Bu yüzden uzun kolla sertliğe geçip kısa kolla son bir çevirme yeterli olacaktır. Bunun için torkmetreli cırcır kolları var ancak fiyatları gerçekten yüksek.
Şimdi tekerimizi yerine monte edip diğer Z rotumuzu da hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Bu rotumuzun durumu çok daha kötü. Öyle ki içerisi tamamen dağılmış ve saplama yerinden çıktı. Yere vurulduğunda içinden parçaların çıktığını görüyorsunuz. Hemen yeni rotumuzu da yerine yerleştiriyoruz. Burada ilk rotta kaçırdığım bir adımı bu rot değişiminde göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz orta seviye sökülebilir civata sabitleyici. Çok fazla hareket ve titreşim gören parçalarda civata gevşemesinin önüne geçen bir sıvı. Orta seviye olması da tekrardan sökülebilir parçalarda tekrar sökülmeyi çok zorlaştırmaması. Bu da bizim için yeterli olan bir seviye. Sabitleyici sıvımızı saplamamızın üstüne bir miktar damlatıp işleme kaldığınız yerden devam etmeniz yeterli. Sürekli gevşeme yapan somunlarınızda kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve somunlarımızı sıkmaya devam ediyoruz. İşlem bitince tekerimizi de hızlı bir şekilde yerleştirelim. Sabitleyicimizi porya saplamalarımızda da kullanabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Z-Rod değişimimiz tamam. Artık aracımızı gürültü ve ses olmadan daha dengeli ve güvenli eski haline getirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus Fix Out, Peace Out.